Evet, sektörde yeni tanıtılan ve sizlerden büyük ilgi gören modelleri Burak'la birlikte incelemeye devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz da Omega Seamaster Diver 300 metre serisinin son modeli olan James Bond 60. yıl. Omega ve James Bond birlikteliği için neler söylemek istersin? Yani bu iki önemli detay bir araya nasıl geliyorlar? Aslında Ian Fleming'in ünlü karakteri Ajan James Bond'a baktığımızda bir Omega Seamaster'la son derece örtüşür karakterde olduğunu görmek mümkün. Ian Fleming'in karakterine ilk baktığımızda, yani romandaki karaktere baktığımızda bir dalgıç saati kullandığını söylemek mümkün genel hatlarıyla. Omega Seamaster Diver 300 şimdiki adıyla zaten bir dalgıç saati ve çok iyi, çok bilinen, sevilen bir dalgıç saati olması itibariyle bence James Bond'la bu noktada örtüşüyor. Bunun dışında Omega'nın inovasyon ruhu, sürekli gelişen teknolojileri, malzemeleri olsun, mekanizmalar olsun, kadran olsun, özellikler olsun, teknik fonksiyonlar olsun, dayanıklılık olsun, sürekli olarak Bond'un gadget dediğimiz o kabiliyetli aletleriyle de aslında çok güzel örtüşüyor. Evet, ikisinin Dolayısıyla arkada ciddi bir ekibi var. Yenilik kesinlikle. peşinde Aynen, koşuyorlar. aynen öyle. Omega'nın da eminim bir Q'su olmalı diye düşünüyorum bu işlerle uğraşan. Dolayısıyla ben Ian Fleming'in James Bond'uyla Omega'nın Seamaster 300 Diver'ın gayet güzel bir birliktelik içinde olduğunu söyleyebilirim. Saatin öne çıkan özelliklerinden de bahsetmek Evet, lazım tabii. biraz. Yani neler düşünüyorsun? Klasik bir Evet. Seamaster Diver 300 metreymiş gibi gözüküyor ama bu modele özgün aslında ciddi değişiklikler var. Doğru. Seamaster Diver 300 ve Bond dediğimizde aslında izleyicilerimiz, takipçilerimiz hem beyaz perdeden hoşlanan hem de saatlere merak duyan okurlarımız hatırlayacaktır. Bu işin başlangıç noktası James Bond franchise'ın Pierce Brosnan'la olan işbirliğiydi. Evet. Yani Pierce Brosnan'la birlikte başlıyor Omega Seamaster kullanımı ve daha sonra yeni güncel Bond olan Daniel Craig'e doğru gidiyor. Gerçi Daniel Craig de artık emekliliğini açıkladı diye hatırlıyorum ama. Öldü adamdan ne yapsın yani dizide? Daha ne Bazen kadar geri geliyor. açıklayabilir? Bu zaman zarfında Omega Seamaster da gelişti, değişti. O da teknik güncellemeler gördü ama özünden ayrılmadı. Geçtiğimiz senelerde de bir Omega Seamaster Bond serisi görmüştük. Hatırlarsın, Titanium ve çok güzel bir saatti. Hatta Evet. bazı dostlarımız o saati aldılar, canlı inceleme şansımız oldu. Hala da oluyor. Kullanıcıları var etrafımda, biliyorum. En son James Bond modelinin o olduğunu düşünürsek, yeni çıkmış modelle kıyaslandığında yeni çıkmış modelin hem eski Bond modeline hem de standart üretimde olan modellere göre bazı farkları var. Bunları kısaca toparlamak gerekirse önce farklardan başlayalım. Aslında pek de teknolojik manada yenilikçi olmayan dalgıç bezeli üzerinde alüminyum yüzeyli serigrafi bir insert, yani bezel minesi var. Mesela bu klasik retro bir detay ve modelin retro karakteriyle de aslında uyumlu bir profil çiziyor. Bunun dışında bezel insert'ünde fosforlu rakamlar var. 60 rakamı da hepsi mavi yanan rakamların aksine yeşil yanıyor. Bu da gece karanlık görüntüsünde dahi bu saatin Bond'un 60. yılına ithaf edildiğini kullanıcısını hatırlatan hoş bir detay. Benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi bu. Aslında baktığımızda güncel Seamaster 300 Diver serisini kullanan bir tasarım diline sahip olsa da retro ve modern unsurlar birbirleriyle dengeli şekilde sunulmuş. Mesela bombeli bir safir kristal cam var. Günümüz Seamaster'larında aslında bombeli değil, düz bir safir kristal cam var. Bu da retro bir detay ve yine karakterin vintage havasına gönderme yapıyor. Bunun dışında saatin kadranına baktığımızda standart Seamaster Diver'la aşağı yukarı aynı tasarım dilini kullanıyor olmasına rağmen o Seamaster Diver serisini ya da eski ismiyle Seamaster Professional 300 serisini bizlere tanıtan, hatırlatan dalga deseninin daha eski karakterli işlendiğini görüyoruz. Bu da aslında bu modeli ayırt eden detaylardan bir tanesi diyebilirim. Bir süre önce işte Omega'nın başka bir Anniversary modelini aldık ve Caseback'te bir animasyon vardı. Çok etkilendik. Gerçekten de güzeldi. Kesinlikle. Ve bu da Omega'nın Caseback'i arkasında tekrar animasyonla yayınladığı ikinci bir model. Bu arka kapak animasyonları sence devam eder mi? Ne düşünüyorsun? Arka kapak detayı tabii önemli. Sonuç itibariyle senin aldığın ve şu an kolunda olan Speedmaster Snoopy'de de böyle bir detay vardı. Bence bu tür interaktif detayların kullanıcılara sunulması, modellerin eksklusif, yani farklı görüntüsünü bir şekilde geliştiren, onları yükselten değerler. Ben açıkçası bu tür kullanımlara her zaman yeşil ışık yakarım. Hoşuma gidiyor. Bunun dışında biz sonuçta Oravax'ta kendimiz de aslında limited edition saatler üretiyoruz ve Serdar'la özellikle dikkat ettiğimiz bir husus vardır. Genelde bu tür limited edition'la ilgili mevzuları ya da ayırt edici özellikleri kadranda kullanmak yerine arka kapakta kullanırız. Yani doğrusu da o bence. Bence şık olanı bu. Dolayısıyla evet, saatin dışarıdan yukarıdan baktığınızda, önünden baktığınızda
çok müthiş bir farklılık arz etmeyip arkasını çevirdiğinde gerçekten interaktif bambaşka bir animasyon sunuyor olması bence güzel bir detay. Omega bunu bir gelenek haline getirir mi bilemiyorum ama sonuç itibariyle Speedmaster ve Seamaster markanın Core Collection dediğimiz iki önemli ürün grubu. Bir tanesi klasik bir dalgıç saati, bir tanesi artık ikon haline gelmiş bir kronograf. İkisinde de bu şekilde bir arka kapak animasyonu gördük. İnteraktif arka kapak gördük. Dolayısıyla ben bundan sonra devamının olacağını düşünüyorum. Çünkü aslına bakacak olursanız pazardan ya da kullanıcılardan gelen feedback son derece pozitif. Çok pozitif. Herkes çok beğendi yani. Peki sence bu modelin kullanıcı profili nedir? Yani aslında benim burada anlamaya çalıştığım şey böyle limitli, dar bir alanda mı kalıyor bu saat? Yoksa işte fiyatı, görüntüsü ve özelliklerini yan yana koyduğunda böyle geniş bir kitleye hitap edebiliyor mu? Bunu da neden sorduğumu söyleyeyim. Klasik Seamaster Diver 300 metre modellerinden ister istemez daha pahalı ve fark da aslında Evet. çok az değil. Değil. Yani normal bir Seamaster Diver 300 metre seçeceğine buna daha fazla para vererek kullanacak kişi profilini senden duymak istiyorum. Bu modele baktığımız zaman ilk Pierce Brosnan'ın filmde taktığı James Bond modeliyle Seamaster modeli arasında çok ciddi benzerlikler var. Evet. Öncelikle bu benzerlikleri bilen, o dönemi yaşayan, o dönemde saat merakı olan, belki bu saati almak isteyip alamayan ya da belki alan ve şimdi hala kullanıyor olan, koleksiyonda saklayan bir kullanıcı için bence bu çok güzel bir upgrade olabilir. Yani sonuç itibariyle bu bağlantıyı ya da bununla alakalı detayları, unsurları, göndermeleri gören, bilen, bilinçli bir kullanıcı bence bu saati mutlaka almak isteyecektir. Bunun dışında ek olarak şöyle bir şey söylemek isterim. Bu kesinlikle bir collector's item. Yani bu bir koleksiyoncu ürünü. Bence koleksiyon yapan, koleksiyon zihniyetiyle bu hobiye yaklaşan insanların da mutlaka koleksiyonuna eklemek şey isteyecekleri bir oynasın. model. Ben açıkçası kaçırmak istemezdim. Onu da söyleyebilirim yani. Şimdi gelelim bileziğe ve klipse. Kişisel olarak belki de saatte eleştirebileceğim tek nokta bu. Bir önceki titanyum modelinde de aynı bilezik kullanılmıştı. Doğru. Materyali farklıydı. Orada da eleştirmiştik. Neden böyle bir bilezik ve klips kullanmayı tercih etmiş Omega? Mevzuya tasarımsal açıdan bakmak lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben Omega Seamaster 300 Diver serisinin kendi karakteristik bileziğini çok sevenlerdenim. Genelde insanlar o bileziği seviyorlar ya da sevmiyorlar. Pek arası yok. Ben Ben sevenlerdenim. onu da sevmiyorum da ya biliyorsun Evet, ben biliyorum. kauçuk kayışla kullanmayı tercih ediyorum. Hatırlıyorum. Yeşil olanı öyle kullanıyorsun. Şimdi burada mesh, milanez ya da hasır örgü dediğimiz bilezik kesinlikle retro bir detay. Yalnız çok ağır retro bir detay. Buradaki ağır dememin nedeni şu. Hangi saate, hangi modele mesh bir bilezik takarsanız takın o modelin direkt yaşını arttırmış oluyorsunuz. Yani yaşlandırıyorsunuz ya da büyütüyorsunuz öyle söyleyeyim. Takan Sonuç- yaşlanıyor ama öyle Bilemiyorum. Senin için problem olacağını düşünmüyorum gerçi ama. Sonuç itibariyle evet retro bir detay ve gerçekten koldaki konforu için bir şey demiyorum. Mesh bilezikler belki piyasada bulabileceğiniz en konforlu metal bilezikler arasında yer alıyor. Ama dediğim gibi eklendikleri modeli ciddi şekilde retro karaktere büründüren bilezik tipleri. Ben açıkçası bu modelin bu kadar retro karakterli bir bilezikle sunulmasını birinci tercihim olarak görmezdim. Onu söyleyebilirim. Yani ben burada isterdim ki klasik alıştığım Seamaster 300 Diver'ın karakteristik bileziği olsun. Evet. O olmazsa belki lacivert bir kauçuk kayış o da olabilirdi. Mesh bilezik yapısı itibariyle aslında bir deri kayışın ya da bir kumaş kayışın metalden imal edilmiş hali gibi. Dolayısıyla düşünün kumaş kayışlarda daha doğrusu deri kayışlarda nasıl bir katlanır tek yönlü katlanır toka var. Bir klips değil aslında. Buckle diye geçiyor. Evet. Folding buckle. Buna da aynı şekilde aynı katlanır tokadan koymuşlar. Yani açıkçası çok da yapacak bir şey yok. Çünkü üzerinde ince ayar olan bir şey de değil bu. Buckle'a eksiltmiyorsunuz ya da eklemiyorsunuz. Mikro ayar seçeneği de olmadığına göre bu tip bir bilezik için kullanacak başka bir toka düşünemiyorum. Evet. Bir nevi mecburiyetle diyebiliriz aslında. Bir de şöyle başka bir saatin incelemesinde de konuşmuştuk. Saati aldıktan sonra kendi fikrine, şekline, beğendiğin detaylara uygun olarak revize etme, bazı detayları Evet, revize etme. Burada doğru. da maalesef o bence mümkün değil çünkü bu bir anniversary modeli. İmza detayları var. O imza Kesinlikle. detaylardan bir tanesi de bu mesh bilezik ve o klips. O mesh bileziği, klipsi değiştirip herhangi çok yakışsa dahi başka bir kayışla, bilezikle kullanmak bu saatin bütün özelliğini götürüyor diye düşünüyorum. O da bu Kesinlikle saatle katılıyorum. ilgili bir kısıtlama. Güzel ya da çirkin başka bir şey. Konforlu olup olmaması da başka bir şey. Ama böyle bir anniversary özel bir modelin imza detaylarını bozmak saatin bütün özelliğini
götürür diye Katılıyorum. düşünüyorum. Kesinlikle. Burak çok teşekkürler. Yine Rica ederim güzel bir Serdar. modeli, özel bir modeli birçok medyadan önce canlı canlı Horabox TV ekranlarına getirmiş bulunuyoruz. Evet. Detaylı bir inceleme yaptığımızı düşünüyorum. Yaklaşık bir hafta 10 gündür biraz Burak, biraz ben saati de kullandık. Ben pozitifim saat Ben de konusunda. kesinlikle. Gayet başarılı. Hatta bir sonraki James Bond modeli ne olacak falan filan diye de düşünmeye başladım. Çünkü anlaşılan Omega bu işe bu detayları katarak devam Evet. edecek. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.